Geçtiğimiz günlerde Bodrum'a gittim. Bodrum'da Yalıkavak denilen bir nokta var. Bilenler biliyor zaten. İşte marinanın olduğu bir yer. İnsanlara şöyle bir baktım. Şimdi o görüntüleri ekranlarınıza getireceğim. Hiçbir maske yok, mesafe yok, hiçbir şey yok. Bir izleyin, konuşalım. Arkadaşlar şu an Bodrum Yalıkavak'taki Nusret'in o dükkanının, yani bu restoranın hemen önünde şu anda kuyruk var arkadaşlar. Bir kişiye sıra gelmesi herhalde 3-4 saat sürüyor. Yani inanılır gibi değil arkadaşlar. Ben tabii kimseye bir şey saygısızlık yapmak istemeyiz ama hem para vereceğim hem 3-4 saat bekleyeceğim sırada. Ondan sonra da oturacağım, yemek yiyeceğim. Neyin Nusret'e gitmişim ya. Olacak iş değil arkadaşlar ya. Türkiye'de yani bu tüketim çılgınlığı, tabii burada bulunanların çoğu aynı zamanda yabancılardı ama ya bu kadar sosyal medya çılgınlığının sonucu olarak görüyorum ben bunu, inanın bana. Ya bakın, görüyorsunuz. İnanılmaz bir kuyruk var. Daha içeriye doğru gidiyor. Ne? Şey yapacaklar. Bir parça et yiyecekler. Ve ayakta bekliyorlar arkadaşlar, bakın ya. Böyle bir şey olamaz ya. Korona ile ilgili hiçbir tedbir, önlem, mesafe, maske falan hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Maske falan hak getire. İnanılmaz yani, ne diyeyim. Bakın görün. Hiçbir kişide bile bir tane maske bile yok. Bak, o tek tük işte arada. Şimdi 3-4 bin lira hesap ödeyecekler. Bir parça et yiyecekler. Sonrasında da bakın, korona görüyorsunuz. Kol geziyor buralarda. Hiçbir şekilde, çok az insanda maske var gördüğüm kadarıyla. Yani turizm tamam, para gelsin. İnsanlar tamam, para kazansınlar ama ya bu kadar da olamaz arkadaşlar. Yani hiçbir denetim yok. Hiçbir şekilde sorgulayan yok. Niye maske takmıyorsun diye soran yok arkadaşlar. İnanılmaz ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Yazık, günah arkadaşlar. İnsanlar ölüyorlar, hayatlarını kaybediyorlar yoğun bakımlarda, hastane köşelerinde. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, yani insanlar gerçekten zor durumda. Tamam, bu insanlara ben bir şey söylemiyorum. Kesinlikle beni yanlış anlamasınlar Nusret'e gidenler ama sosyal mesafe adına hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Bakın, burada bir tane görevli var. Ne kadar süre bekleyeceği belli değil. İnsanlardan buradan isim alıyor, rezervasyon alıyor. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Yani önde herhalde 100-150 kişi var. Bu 100-150 kişi bekleyecek. Ondan sonra size sıra gelecek. Bakın, görevliyi görüyorsunuz. Şimdi isim alıyor burada. Bu görevli arkadaşlar. İşte isimleri yazıyor. Bakıyor içeriden elindeki iPad'den, işte boş masa var mı, ama boş masa falan da yok. Yani nedir arkadaş ya, Allah aşkına yani. Nedir bu? Ne? Yani söyleyecek aslında çok söz var ama bakın, bir kişide dahi maske yok. Bakın şu sıraya bir bakın. Bir kişide dahi maske yok. İnanılır gibi değil. Şu an en az arkadaşlar, yani 3 saat civarında gördüğüm kadarıyla birileri kalkacak da birileri oturacak, yemek yiyecek. İnanılır gibi değil. Sosyal mesafe, bakın 50 santim bile yok insanların sosyal mesafe aralarında. Yani ne diyeyim arkadaşlar ya. Hakikaten enteresan bir durum var. Çok ilginç. Evet, gördünüz. Tablo ortada. Denetim yok. Her şey para kazanma üzerine. Koronaya yakalanmışın, yakalanmamışın hiç kimsenin umrunda değil. Vatandaşın da umrunda değil. Gidenlerin de umrunda değil. Kuyruğa giriyorlar. Üst üste millet. Sonra da diyorlar ki neden vaka sayısı artıyor? Yani turizm sektörü zarar görmesin diye otelciler, bu turizm işletmecileri daha çok para kazansın diye siz koronavirüse yakalanabilirsiniz. Türkçesi bu. Hani denetimler? Hiçbir şey yok ortada. İnsanlar orada kendi saltanatını ilan etmiş. Kuyruk var. Görüyorsunuz. Ya hiç kimse de demiyor mu kardeşim, bu kuyruk nedir? Bugün şu kadar kişi alacaksın içeriye diyeceksin, olacak bitecek.
Karışmıyorlar arkadaşlar. Onun için diyorum kendi saltanatlarını ilan etmişler. Gidenler de hatalı. Ben sadece işletmelere laf etmiyorum. Yani bir bardak içeceğe 55-60 lira, bir lahmacuna 99 lira veriyorsan sana da yapacak bir şey yok. Söyleyecek de bir şey yok. Bu nedir ya? Yani biz arkadaşlar toplum olarak bozulmaya devam ediyoruz. Yani ayranımız yok içmeye. Ama 99 liraya lahmacun yiyen var. Ha, parası vardır, yer. Ben bilemem, bir şey diyemem ona. Ama Türkiye gibi bir yerde 99 liraya lahmacun olmaz. Niye olmaz biliyor musunuz? Bekar biri asgari ücret 2825 lira. Evet. Bir ay boyunca çalışıyorsun, 28 tane lahmacun alıyorsun. Her güne bir lahmacun. Al işte, ekonomi bu, hesapta bu. Bir gün çalış, bir tane lahmacun ye. Böyle bir ülkede olmaz. Tamam 15 lira al, hadi 20 lira al. 99 lira nedir ya? Ayıp, ayıp. Onun için diyorum denetim yok. Nedir bu hal ya? Hiç kimsenin sesi çıkmıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Yani hiç kimse rahatsız değil belli yani. Ya bende problem var. Bilmiyorum. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Sizlerden ricam şu. Lütfen arkadaşlar konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazın. Eğer beğendiyseniz de beğenmenizi, like atmanızı rica ediyorum. Daha fazla insana ulaşmamızı sağlıyor. O nedenle rica ediyorum sizlerden. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, Emekli TV'yi Facebook hesabından da takip edebilirsiniz. Facebook'tan da gelişmeleri, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasındaki haberleri Emekli TV'den sizlere aktarıyoruz. Emekli TV Facebook hesabında da mutlaka sizleri bekliyoruz saygıdeğer izleyicilerimiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, İsviçre'den çok önemli bir açıklama var. Profesör Doktor Sayı Reddy'den, immünolog kendisi, şöyle bir açıklama var. Covid-22 olarak adlandırdığı yeni bir varyantın dünyaya hakim olan Delta'dan daha ölümcül olabileceğini söyledi. Evet değerli izleyicilerimiz, Covid-22. Bildiğiniz üzere saygıdeğer izleyicilerimiz, yaklaşık 230 milyon insan koronavirüsün pençesinde. Bugüne kadar yaklaşık 4 milyon kişi hayatını kaybetti. Evet, tablo bu kadar ağırken şimdi de Covid-22 ile ilgili çok önemli bir açıklama. İmmünolog Profesör Doktor Sayit Reddy, Covid-22 olarak adlandırdığı yeni bir varyantın dünyaya hakim olan Delta'dan daha da ölümcül olacağını söyledi. Şimdi değerli izleyicilerimiz, koronavirüs denilen bu virüs bildiğiniz üzere yaklaşık 2 yıl önce hayatımıza girdi. Dünyanın her noktasında milyonlarca insan bu beladan kurtulmaya çalışırken bununla ilgili olarak aşı çalışmaları çok hızlı bir şekilde yürütüldü ve Profesör Doktor Uğur Şahin ve Profesör Doktor Özlem Türeci'nin başında bulunduğu BioNTech adlı firma bir aşı bulduğunu söyledi. Yapılan bu açıklamadan sonra dünyanın hemen hemen tüm siyasi otoriteleri artık bu işten kurtuluyoruz. Nihayet sorunu çözecek olan aşı bulundu dendi. Ama 2 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen maalesef halen insanoğlu bu virüsten kurtulabilmiş değil. Bulunan bu aşıların da %100 bir şekilde insanların hayatını kolaylaştırdığını söyleyebilmek mümkün mü? Koronavirüsten bu aşıların insanları ne kadar kurtardığını söyleyebiliriz. İşte şu anda yeryüzünde aşı olma imkanı olup da olmayanların sayısı da hiç de azımsanacak değil.
Bu anlattıklarımız bize şunu gösteriyor. Aşı gerçek anlamda insanlara güven vermiyor. Eğer insanlar %100 bir şekilde aşıya güvenseydi, emin olun ki şu anda Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde, yani aşıya ulaşabilecek olan ülkelerde %100 oranında bir aşılanma durumu söz konusu olurdu. Ocak ayı içerisinde piyasaya çıkan bu aşı elbette 8-9 ayda Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç gibi ülkelerde herkese yapılabilirdi. Bence şu anda siyasetçilerin insanlara neden bu aşıyı olmadıklarını sorması gerekiyor. Şimdi bakın, bir karar alındı mesela Almanya'da. Kamusal alanda aşı olmayanlar giremeyecek, kamusal alanlara giremeyecek. Nedir kamusal alan? Yola çıkamazsın, otobüse binemezsin, tiyatroya gidemezsin, sinemaya gidemezsin, belediyeye gidemezsin, okula gidemezsin demek. Ne diyorlar? Aşı mecbur değil ama aşıyı olmazsan ben seni evinden çıkarmam diyor. Şimdi bakın, benim burada anlatmak istediğim şu. Bizlere açıklananla yapılanlar arasında bir çelişki var. Bir taraftan aşı mecbur değil diyorsunuz ama diğer taraftan da insanların hayatını kısıtlıyorsunuz. Diğer bir önemli konu ise bu aşılar piyasaya çıkmadan önce hep şunu söylediniz. Dediniz ki şu aşı %95 koruyor, şu aşı %85 koruyor, bilmem ne oluyor, o oluyor, bu oluyor. İnsanlarda bir beklenti oluşturdunuz. Ama bugüne geldiğimizde 3. doz, 4. doz, 5. doz ve daha pek çok doz ölene kadar aşı olmak zorundayız diyorlar. Peki bu işin perde arkasında ne var arkadaşlar? Bu bir tesadüf mü? Yani bir yerden bir tane virüs çıktı, dünyayı istila etti ve gelinen noktada hepimiz aciz kaldık. Evlerimize kapandık, iş yerlerimiz kapandı, otobüse binemedik, bir noktadan bir noktaya gidemedik, havayolu şirketleri uçamadı. Yani bu mu, yani tesadüf mü? Bakın arkadaşlar, ben hep şunu söylüyorum bu konuyla ilgili. Bir noktadan elbette ki bu sistem yönetiliyor. Yani bir korona sistemi. Aşı dendi, aşının %100 bir şekilde bu işten bizleri kurtarmadığı ortaya çıktı. Yeni dünya düzeni diyorlar. Evet, yeni dünya düzeni zaten çoktan başladı. Büyük sıfırlama diyorlar. Evet, çoktan sıfırlama başladı. İnsanların ekonomileri bozuldu. Devletlerin ekonomileri bozuldu. Daha da bozulacak. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda vaka sayısı çok hızlı bir şekilde artacak. Tablo bunu gösteriyor. Hani bu işi aşı çözebiliyordu? Yok. Peki testler? Milyarlarca test. Birileri de bundan para kazanıyor. Aşıdan da para kazanıyor. Peki. Bundan sonra neler olacak? Bakın ben size söyleyeyim. Kapanma yok. Tam kapanma diye bir şey yok. Ancak aşı olmayanların bundan sonra bir noktadan bir noktaya gitmeleri çok ama çok zorlaşacak. Bu karar, alınan bu önlemler insan haklarına aykırı önlemler. İnsanların aşı olma özgürlüğü olduğu gibi olmama özgürlüğü de var. Siz olmayan insanların hayatını kısıtlıyorsunuz. Evet değerli izleyicilerimiz, kafalardaki soru işaretleri daha uzun yıllar bitmeyecek gibi görünüyor. Covid-22, Covid-23 daha bu uzun yıllar devam edecek. Göreceksiniz. İnsanoğlunun bu aşıyla olan imtihanı da mezara kadar devam edecek. Çünkü Profesör Doktor Uğur Şahin ne dedi?
6 ayda bir bu aşının yapılması gerekiyor. Çünkü 6 ay sonra aşı etkinliğini yitiriyor. Vücudun antikor üretme seviyesi düşüyor. Hal böyle olunca da bu koronavirüse karşı vücudun bağışıklığı da azalıyor dedi. Şimdi bu aslında başka bir şekilde aşı pazarlama taktiği. Yani bugüne kadar BioNTech firması 1 milyar doz aşı üretti, sattı. Bundan sonra da fabrikalar yoğun bir şekilde aşı üretmeye devam edecek. Bunun açıklaması bu. Çünkü önden böyle bir açıklama yapıyorlar. Ardından da işi ticarete döküyorlar. Biz hiç kimseye aşı olun ya da olmayın demeyiz. Herkesin kendisinin karar vermesi gereken bir durum. Sağlık olunca doktorlarımıza mutlak surette danışmamız gerekiyor. Bunun haricinde hiçbir şekilde sizin adınıza başkasının da karar vermesini doğru bulmuyoruz. Her kararı kendinizin alması gerekiyor. Özellikle de sağlıkla ilgili bir konuda başkasının evet sen şunu yapacaksın, bunu yapacaksın demesinden ziyade doktorunuzla istişare ederek bunun kararını verecek olan kişi sizsiniz. Lütfen bunu da unutmayın. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere BioNTech ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden tam onay çıktı. Bununla ilgili olarak da önümüzdeki günlerde 12 yaşın altında olan çocukların da aşılanmaları durumunun söz konusu olacağı ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 yaşın altındaki çocukların da aşılanacağının ilk işaret fişeği olarak bu haberi kabul edebiliriz.